Merhaba Osman Hocam. Merhaba. Bugün size son yıllarda çok popüler olan ve size de hakkında çok sorular sorulduğunu bildiğim bir ilaç grubu hakkında sorular sormak istiyorum. Ozempic. Bu ilaç grubunun en çok bilinen ilacı bu. Bu bir mucize mi? Zayıflama konusunda etkisi nedir? Tıbbi yaklaşım bu konuda nasıl olmalıdır? Bence gerçekten çok değerli, güzel bir konu başlığı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi çokça muhatap olduğum sorulardan birisi. Özellikle beslenme, diyet alışkanlıkları gibi konuları anlattığımız, işlediğimiz için etrafında da çok fazla sorulan sorulardan birisi bu. Ozempic ve onun da içinde bulunduğu bu grup ilaçların asıl etki mekanizması ve endikasyonu kan şekerinin regülasyonu. Yani normalde bir diyabet ilacı olarak piyasaya sürülmüş. Tip 2 diyabet dediğimiz doğrudan bizim konu edindiğimiz beslenme alışkanlıklarının kötü yönetilmesiyle ilişkili bir sonuç olarak karşılaştığımız şeker hastalığında tip 2 diyabette kan şeker regülasyonu için kullanılan bir grup ilaç ve bunun bir üyesi bu ilaç. Söz konusu ettiğiniz ilacın etki mekanizması kan şekerinin vücutta regülasyonundan sorumlu pankreas isimli organda beta hücrelerinde insülin salınımının artırılması, alfa hücrelerinde de glukagon isimli hormonun salgılanmasının baskılanması şeklinde etki gösteriyor. Ancak görülmüş ki bu ilaç bir yan etki olarak, üzerini ve altını tekrar çizerek söylüyorum, bir yan etki olarak iştah azalması ve beyinde tokluk hissi meydana gelmesi gibi bir durum ve aynı zamanda mide boşalmasında gecikme gibi bir yan etkiyle karşımıza çıktığı için bu yan etkiden yararlanılarak yeni bir endikasyon almış ve kilo kontrolünde, kilo kaybında bir ilaç olarak kullanılır hale gelmiş. Ozempic gerçekten kilo verdiriyor mu hocam? Evet, yine az evvel ifade ettiğim gibi endikasyon aldığı alanlardan birisi kilo kontrolü ve kilo verilmesi olunca bu başlık altında yapılan çalışmalarda görülmüş ki tıbbi endikasyon alan ve doktor kontrolünde yapılan çalışmalarda %10-15 düzeyinde kilo kaybını sağladığı bir veri olarak desteklenmiş bir ilaçtan bahsediyoruz. Ancak burada bir mucizeden değil, bu ilaçla birlikte beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve kontrol altına alınması ve düzenli egzersiz programlarının da birlikte yürütülmesi şartıyla ilacın bu bahsettiğimiz etkisinden yararlanmak mümkün oluyor. Evet. Peki hocam bunu kimler kullanabilir? Kimler için riskli? Bu ilaç vücut kitle indeksi özellikle 30 ve sonrası olan hastalar için, yani artık bizim obezite rahatsızlığıyla ilişkilendirdiğimiz hastalar için çok anlamlı. Ve bu hasta grubunda eğer tip 2 diyabet de varsa bu hastalarda hem kilo kaybı hem de kan şekerinin regülasyonu için bu ilaç rahatlıkla kullanılabilir. Onunla birlikte dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi şu: eğer daha öncesinde geçirilmiş bir pankreatit atağı ya da tip 1 diyabet dediğimiz, yani pankreasın doğrudan bozukluğuyla ilişkili bir rahatsızlık ya da daha öncesinde hormonal endokrin sistemle ilişkili başka bir takım rahatsızlıklar ve özellikle tiroid ile ilişkili rahatsızlıkları olanlarda bu ilacın kullanılması konusunda ciddi yan etkiler var ve çok dikkatli olunması gerekiyor. Peki hocam, psikolojik ve davranışsal etkileri var mıdır bu ilacın? Elbette gerek doktora gitmek, gerekse bir ilacı kullanmak ya da bir tedavi yöntemini benimsemek, ilacın ya da benimsenen o tıbbi tedavinin yanı sıra aynı zamanda kişide psikolojik olarak o ilaca ya da o yönteme karşı bir bağımlılık hissi de meydana getirebiliyor. Yani artık bütün beklentiniz o ilaçtan ya da o tedavi protokolünden göreceğiniz faydaya endekslendiği için bu tür ilaçlara kendinizi kilo verme konusunda çok endekslediğinizde bu tür ilaçlardan maalesef istediğiniz faydayı ilacı bıraktıktan sonra göremiyorsunuz. Çünkü her ilaçta olduğu gibi bu ilacın da uzun süreli kullanımlarında mutlaka yan etkisi veya ortaya çıkabilecek diğer komplikasyonlar konusunda dikkatli olmak lazım. İlacı bıraktığınız andan itibaren tekrar kaybettiğiniz kiloları eğer düzenli bir beslenme alışkanlığı, düzenli bir yaşam tarzı ve egzersiz programına kendinizi adapte etmediyseniz o kaybettiğiniz kiloları tekrardan almanız çok kolaylıkla mümkün olacaktır. Hocam neden bu kadar popüler oldu bu ilaç? Bu da çok önemli ve maalesef şu anda takip edebildiğim kadarıyla ilacın bulunmasıyla ilgili, yani gerçekten ihtiyaç duyulan hastalarda erişilmesiyle ilgili ciddi bir problem de yaşanıyor. Bunun da en önemli sebebi bu ilacın bahsettiğimiz yan etkisinden yararlanarak aldığı endikasyon. Yani kilo kontrolü, kilo kaybı konusunda sağladığı avantajlar nedeniyle özellikle Hollywood camiasında ilacın ciddi bir popülaritesi söz konusu oldu.
ve bu popülaritenin getirdiği etki nedeniyle de ilaca erişim konusunda dünya üzerinde bir kısıtlılık meydana geldi. Neredeyse tabiri caizse ilaç kara borsaya düştü denilebilir. Şu anlamda dikkatli olmak lazım. Yani herkes bu ilaca belki imkanları ölçüsünde ulaşabilir. Ama sizin bu ilacı kullanırken mutlaka doktor gözetiminde, doktor tavsiyesi altında kullanıyor olmanız lazım. Ve endikasyonu gerçekten ihtiyacınız yoksa bu tür bir ilacı kullanmamanız gerekir. Ve bunun aynı zamanda insani yönü de şu, tabii ki gerçekten böyle bir ilaçtan fayda görecek, başka ihtiyacı olan bir insanın o ilaca erişimini de sizin tercihleriniz engelliyor olabilir. Bu konuda da bence duyarlı davranmak lazım. Siz bir hekim olarak bu konuda neler öneriyorsunuz? Ben her zaman daha önceki tıbbi yayınlarımızda da, videolarımızda da ifade ettiğim gibi doğal gıdalarla beslenmeyi, doğal yöntemlerle kilo kontrolü yapabilmeyi ve koruyucu sağlığı her zaman önceleyen bir hekim olduğu için bu tür ilaçlar konusunda da maalesef biraz rezervim var ve dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Benim bu videonun çekilmesiyle ilgili aslında temel yaklaşımım çok fazla bu konuyla alakalı merak edilen soru var. Ve biz bu ilacı gerçekten kullanmalı mıyız? Bir zararlı öcü gibi mi göstermeliyiz yoksa mutlak bir mucize olarak mı düşünmeliyiz? İkisinin ortasında bence olayı seyretmek lazım. Her ilacın olduğu gibi, her tedavi protokolünün olduğu gibi gerçekten endikasyon almış ve ihtiyacı olan fayda görebilecek insanların kullanması lazım. Hep söylediğimi tekrar söylüyorum. Bir şeyin gıda mı yoksa zehir mi olduğunu miktarı belirler. Eğer böyle bir ilacı kullanmaya ihtiyacınız varsa kullanın, doktorlarınızın tavsiyesi ve tıbbi gözetimi altında. Ama sadece kilo kontrolü amacıyla böyle bir hevesle sosyal medyanın tesirinde kalarak bu tür yönelimler içine girmemek lazım diye düşünüyorum. Yaşam tarzı alışkanlıklarıyla desteklenmemiş bir ilaç kullanımının nihai hedefi oluşturmayacağını Evet, daha önce de ifade ettiğim gibi yani size belki bir fayda sağlayacaktır. Ama bu ilacı ila nihai ömür boyu kullanamayacağınıza göre ve belki bu ilaçla ilgili orta uzun vadede çıkabilecek başka ciddi yan etkileri de göz önünde bulundurarak bu ilacı bıraktığınız noktada eğer tercihleriniz, yaşam tarzınız kilo kontrolüne elverişli değilse yeniden o kaybettiğiniz, ilaç vasıtasıyla kaybettiğiniz kilolarınızı çok kolaylıkla tekrardan kazanabilirsiniz. Tekrar o eski problemli günlerinize tekrar dönebilirsiniz. Ozempic mucize değil, bir araç anladığım kadarıyla. Doğru ellerde işe yarayabilir, yanlış kullanıldığında ise sağlığımıza çok ciddi zararlı etkileri olabilir. Sağlıklı kilo kaybı için bir iğneye değil, bir ilaca değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına bel bağlamalıyız. Doğru mu diyorum? Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu tür merak edilen konularda daha fazla video ve içerik üretebilmemiz için izleyicilerimizden, takipçilerimizden benim de bir ricam var. Videolarımızı beğenmelerini, yakınlarıyla paylaşmalarını ve varsa soruları, yorumları ya da önerileri yorumlar köşesine bırakmalarını ben de özellikle rica ediyorum.